Artık Ukrayna'ya milyon dolarlık silahlar, tanklar, hava savunma destekleri yetmiyor. Çünkü bunları eline alıp savaşacak asker neredeyse kalmadı. Yaza kadar böyle giderse Ukrayna'da sahada kimse kalmayacak, yani durum acil. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir dilekçe yayınladı ve 25 bin askere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Rusya'nın cevabı ise açık ve net. Gelirseniz hedef alırız diyor. Kaçınılmaz bir sondan bahsediyoruz. Savaşın en başından beri korkulanlar artık açıkça anılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu duruma sıcak bakıyor, hatta birkaç kez dile getirmişti. Avrupa Birliği içinde de karışıklık yaşandı. Bir bölünme var şu anda. Almanya Başbakanı Scholz karşı çıkmıştı Macron'un önerisine ve Ukrayna'ya asker gönderilemeyeceğini söylemişti. Ancak durum böyle giderse yazın sonuna kadar Rusya savaşı kazanacak. Ukrayna'nın yayınladığı dilekçe için 25 bin imza gerekiyor. Hatta şimdiden dilekçeye 1500 imza geldi. Macron'un olumlu tavrı sonrası bu gelişmeler Rusya açısından oldukça kışkırtıcı. Karşılıklı meydan okunuyor ve bu durum tehlike taşıyor. Artık Rusya-Ukrayna savaşında bir başka ülke daha anılmış oldu. İşte bu gelişme için 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilecek nitelikte adımlar olarak bahsediliyor. Fransa'nın asker gönderme fikri bile korkuturken şimdi bunun için gerçek adımlar atılması iki ülkeyi bir savaşın eşiğine getirir mi? Kesinlikle getirir. Macron'un aylardır yaptığı açıklamalar göz ardı ediliyordu ama Rusya saldırılarını devam ettirdiği sürece Batı açısından da başka seçenek yok gibi görünüyor. Peki Macron bunu nasıl yapacak? Ülkesinden asker göndermesi halkın tepkisiyle de karşılaşacağı bir durum. Ancak Macron bunu da hesapladı. O yüzden bu kadar cesur. Fransa Ukrayna'ya lejyon askerlerinden gönderecek. Bu sömürgeciliğini yaptığı Afrika'dan kaydırdığı paralı askerler, hatta bunun gerçekleştiği de söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Yardımcısı Stephen Bryan'ın eski yardımcısı röportajında Fransa'nın Ukrayna'ya lejyon askerlerini gönderdiğini söyledi. Bazı görüntüler de geldi. Rus askerleri tarafından çekilen görüntülerde Fransa askeri üniformaları vardı. Tabii bu görüntülerin gerçekliği tartışmalı ama mesaj açık ve net. Geldiyseniz veya gelirseniz vururuz. Artık bu durum Rusya tarafından doğrudan anılıyor. Biraz Macron'un elini güçlendiren bu kadar cesur asker göndermeyi teklif ettiği lejyon askerlerinden de bahsedelim. Fransa ordusuna yabancı ülkelerden biri 3 yıl hizmet ettiği takdirde Fransa vatandaşlığını alıyor. Ayrıca bu süre zarfında oldukça yüksek maaş kazanıyor. Yani bunlar esasında Fransa vatandaşı değil, 3 yıl gibi kısa sürede bu hizmetten faydalanıp Fransa ordusuna giren askerler. Böyle bir sistem olduğu için Macron buna güveniyor. Zaten kendi ordusunda sayı oldukça az. Böylece Fransa halkının da tepkisini çekmemiş olacak. İddialara göre Donetsk'e ilk olarak askerlerden 100 tane gönderdi. Hatta şu anda çatıştığı da söyleniyor. Az önce bahsettiğim gibi birkaç görüntü var ama bunların doğruluğu teyitli değil. O yüzden ekrana da getiremiyoruz. Bu gönderilen lejyon askerlerinin istihbarat ve topçuluk eğitimi alanları arasında seçildiği söyleniyor. Şu anda sayı 100 kadar ama Macron'un 1500 kadar lejyon askerini Ukrayna'ya göndermeyi planladığı söyleniyor. Rusya'da elbette istihbarat faaliyetlerine yoğunluk verdi ve bu yerleştirilen askerler konusunda kanıtları olduğunu söyledi. Macron açıkça söylüyor, bu savaşı Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz. Macron'un bu kadar sıkışmasının bir başka nedeni ise artık Afrika'da gücünü kaybetmiş olması. Rusya'nın bu savaşta üstünlüğü de onu daha zor durumda bırakacak. Fransa Afrika'dan biliyorsunuz kovuldu ve buraya artık Rusya hakimiyeti geçti. Rusya'nın burada ciddi çalışmaları var. Hatta nükleer enerji santralleri kurmayı planlıyor. Uranyum zengini Afrika, nükleerin yakıtı da uranyumdan sağlanıyor. Yani karşılıklı kazan politikası ile etkili olacak. Zaten Afrika'da Rusya'yı istiyor. Fransa burada Rusya'ya karşı aslında bir savaşı kaybetmiş oldu. Geliyoruz Ukrayna cephesine. Burada da savaşı tekrar Rusya'ya karşı kaybetmemek için tahammülü yok artık. Bu nedenle elindeki tüm kartları sonuna kadar oynayacak ve intikamını alacak. İşte bu şekilde lejyonerleri kullanma formülünden destek alıyor. Bu nedenle diğer Avrupa ülkelerine göre bunu daha fazla dile getirdi Fransa. Çünkü Rusya'ya karşı artık daha fazla kaybetmek istemiyor. Eğer Batı'dan askeri destek de gelirse savaşta dengeler son anda değişecek. Çünkü artık Ukrayna'nın mühimmata ihtiyacı yok. Bunları kullanan asker olmadığı sürece. İnsana ihtiyacı var ve asker sayısı artarsa Rusların canı bu duruma sıkılacak ve savaş daha da uzayacak. Ruslar önlem alacak ama onların da kayıpları artıyor. Bir de İngiltere'nin son açıklaması Rusları köşeye sıkıştıran türdendi. Artık size gönderdiğimiz silahları Rusya'da kullanabilirsiniz dedi. Biliyorsunuz önceden Amerika Birleşik Devletleri
devletleri ve batılı devletler silah desteği verdi ama bunu Ukrayna sınırları içerisinde kendi topraklarını savunmaları şartıyla vermişti. Şimdi İngiltere bu silahları Rusya topraklarına atabilirsin diyor. Savaş işte bambaşka bir noktaya evrildi. Durumlar, dengeler değişiyor. Rusya bu noktada da köşeye sıkıştı. Ukrayna'nın Moskova'yı vurma ihtimali Kremlin'i peş peşe açıklamalar yapmaya itiyor. Rusya tahrik oluyor ve bu nedenle taktik nükleer silahları gündeme getiriyor. Kullanacaklarını söyledi. Batı'ya daha önce de gözdağı vermişti. Batı da zaten fazla dikkate almıyordu. Bu aşamadan sonra sadece söylem üzerinde kalma ihtimali de azaldı. Bunlarla batılı ülkelere saldırmasa da Ukrayna üzerinde kullanabilir. Çünkü Rusya varlığını tehlikede gördüğü noktada B planı bunlar cebinden çıkarabileceği başka yol haritası kalmadı. Bir diğer ihtimal ise Avrupa'da sabotaj yapma ihtimali. Bu şekilde Batı'ya zarar verebilir. Birkaç gün önce Yunan gazetesi Pentapostagma'da Rusların Dinyeper Nehri üzerinde batılı paralı askerlerin ve askeri eğitimlerin konakladığı bir oteli vurduğunu, burada lejyon askerlerin yaralandığını yazdı. Rus raporlarına göre ise kayıpların yüksek olduğu belirtildi. Kısaca Rusya şu anda istihbaratına ağırlık verip bu askerler savaş meydanına inmeden onları hedef almanın peşinde. Son olarak Rusya mahkumların Ukrayna'da savaşması için yasaya onay tanımıştı. Ukrayna'da yeni yasa tasarısıyla mahkumların orduya katılmasına imkan veriyor. Cinayet, tecavüz veya yolsuzluk gibi suçlardan hüküm giyenler hariç diğerleri Ukrayna ordusuna katılacak. Ukrayna böylece insan ihtiyacını biraz da mahkumlardan karşılamış olacak. Özetle her iki tarafta birbirlerine restleşmelerle, elindeki kalan son imkanlarla savaşı sürdürmeye kararlı. Bu restleşmeler de önümüzdeki aylarda sonuçlarını gösterecek. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.